Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, balon gibi kabaran çok lezzetli bir pita ekmeği tarifi vereceğim. Tarifimiz için 3,5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 dolu çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı toz şeker ilave ederek kaşıkla şöyle bir karıştıralım. Ve unumuzun orta kısmına bir çukur açarak üzerine 1 dolu yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı yani 200 milim kadar süt. Öncelikle sütün tamamını eklemedim ama daha sonrasında tamamını kullanmıştım. 1 dolu yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı. 10 gram yani ortalama yine 1 dolu yemek kaşığı kadar da maya ekleyip karıştırmaya başlayalım. İsterseniz instant maya da kullanabilirsiniz. Yoğurdun kıvamına göre bile ve ununuzun cinsine göre bile süt miktarında birazcık oynama olabilir. Ona göre kontrollü ekleyerek yumuşacık bir hamur elde edelim. Kesinlikle sert olmasın. Şöyle gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur olması lazım. Hamuru 3-5 dakika yoğurup toparladıktan sonra daha sonrasında hamurumuzla çalışmak kolay olsun diye üzerine birazcık yağ gezdirip elimizle yağı her tarafına güzelce sürelim. Daha sonra ise üzerini hava almayacak şekilde kapatıp en az 45 dakika en fazla ise 1,5-2 saat kadar mayalanmasını bekleyelim. Ortalama 1 saat kadar oda ısısında bekledikten sonra artık hamurumuzun mayası gelmiş. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi hemen havasını alalım. Şöyle bir toparlayalım. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Sadece birazcık kabarıklığını indirip hamuru toparlamanız yeterli. Daha sonra ise tezgaha biraz un serpiştirip hamurumuzu tezgaha alalım ve bir hamur kartıyla veya elimizle hamuru eşit parçalar haline getirelim. Pita ekmeklerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben mini ekmekçikler yapacağım için hamurlarımı yani bezelerimi birazcık küçük tuttum. Ortalama 15 tane kadar beze yaptım. İsterseniz 10'a indirerek birazcık daha büyük ekmekler hazırlayabilirsiniz. Eğer bu aşamada hamur çok fazla yumuşak olup elinize yapışırsa elinizi çok az yağla yağlayabilir veya unlayabilirsiniz. Şöyle artık tamamı hazır oldu. Şimdi üzerlerini kapatalım ve 10-15 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim. Yeterince dinlendirdikten sonra ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak hamurlardan bir tanesini tezgaha alarak hemen açmaya başlayalım. Açarken yine bol miktarda un kullanabilirsiniz. Merdane ile hafif büyütmeniz yeterli. Çok fazla inceltmemeye dikkat edin ki daha sonrasında güzel kabarsın ve kabardıktan sonra da içerisi yumuşak kalsın. Eğer çok fazla ince açarsanız yine kabarır ama daha sonrasında içerisi çok fazla kuru olur. Yani daha incecik bir hamur olur. Şöyle hemen bir tanesini açtım ve kalınlığını sizlere gösteriyorum. Şimdi yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsime alıp geriye kalan hamurları da aynı şekilde açtıktan sonra tepsimin içerisini dolduracak kadar hamuru tepsiye yerleştiriyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden izliyorsanız eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve tepsimiz doluncaya kadar hamuru içerisine yerleştirdikten sonra üzerini bir bezle kapatıp tepsi mayasının gelmesini bekleyelim. En az 15-20 dakika kadar bu şekilde oda ısısında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Diğer tepsimi de aynı şekilde hazırlayıp üzerini güzelce kapatıp dinlenmeye aldım. Ortalama 20 dakikanın sonunda şöyle gördüğünüz gibi hamurlarımız artık ikinci kez mayalanmış. Şimdi hemen pişmeye gönderelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında çok hızlı bir şekilde pişeceklerdir. Ortalama pişme süresi 6-7 dakikadır. Fırınınız çok hızlı pişiriyorsa 190'da da pişirebilirsiniz ki üzerleri çok fazla kurumasın.
İsterseniz fırında değil tavada da aynı şekilde pişirebilirsiniz. Hemen bir tanesini de sizlere göstermek istedim. Öncelikle yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisini güzelce ısıttıktan sonra hamurlardan bir tanesini içerisine alalım ve arkalı yüzlü yapalım. Yani hamurumuzu yüzledikten sonra şöyle kabarmasını bekleyelim. Üzerinden hafifçe bastırırsanız çok güzel bir şekilde kabaracaktır. Çok hızlı bir şekilde kabardığı için fazla zaman kaybetmeyeceksiniz. Dilerseniz hepsini bu şekilde tavada da hazırlayabilirsiniz. Ve pita ekmeklerimiz artık servise hazırlar. Fırından çıkardıktan hemen sonra üzerlerine birazcık tereyağı, sıvı yağ veya zeytinyağı sürerek üstlerinin hem daha parlak olmasını hem de daha sonrasında çabuk kurumamasını sağlayabilirsiniz. Hemen bir tanesini kesip içerisinde sizlere göstermek istedim. Eğer daha ince açarsanız içerisi bir tık daha kuru gibi olabilir. Daha ince ekmekler yapmış olabilirsiniz ama ben birazcık kalın açıp içerisinin daha yumuşak olmasını istedim. Ve daha sonra bu şekilde servis ettim. Sizler de dilediğiniz sandviç, ekmek arası, döner yapımında kullanabilirsiniz veya sade olacak şekilde de tüketebilirsiniz. Her şekilde çok çok lezzetli ve çok güzel bir ekmek. Umarım tarifimi dener ve de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde aktifleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.